Herkese merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Tugay. Nasılsınız? İyi misiniz? Invokers Titan Legacy adlı mobil oyunun betasına seninle birlikte bakacağız. Aslında bir aydır falan betada. Ben bunu denemeyi düşünüyordum bu oyunu. Sizlerle de paylaşmayı düşünüyordum. Filipinler ülkesinden indirilebiliyor ama dediğim gibi APK dosyasını bulursam açıklamalar kısmına bırakırım. Eğer bulamazsam ise sizler kendiniz oyunun ismini yazıp APK yazarsanız yanına büyük bir ihtimalle bir sürü sitede çıkacaktır. Sevgili dostlar şimdi bu oyun nedir? Önce onlardan bahsedeyim. Kendisi bir mobil aksiyon RPG oyunudur. Bu oyunda şu anda erken erişimde ve bizi zengin bir fantazi dünyasına destansı boss savaşlarına yüzlerce farklı düşman dalgası ve güçlü Invoker ve Titan çağırma sistemiyle buluşturuyormuş. Seninle birlikte istersen göz atalım. Öncelikle sesini bir açalım. Sesini kısmıştım çünkü ben sevgili dost. Ona bir bakalım seninle birlikte. Oyunun sesini açalım. Oyun sesinde oyun içerisinde ayarlarız. Şimdi bize buradan 3 yıldızlı R'yi karakter seçmemizi istiyor. 5 tane var. Bir tanesini seçelim. Ne alabiliriz sevgili dost? Bilmiyorum. Biraz warrior tipi sevdiğimiz için Malgar olabilir. Hadi seçelim o zaman seninle birlikte. Play diyelim. Buraları geçelim, konuşmalar falan olursa, ara sahneler olursa onları da geçelim. Bakalım nasıl başlayacak oyun. İsterseniz şöyle yazmışlar, siz oynayabiliyorsunuz. İsterseniz bir yerden sonra da otomatik oynanabiliyormuş. Sesleri falan, müzik seslerini ancak birazdan şey yapabiliriz. Oo, idare eder seviyede. Efekt kalitesi falan güzel. Grafik kalitesi normal. Çok da iyi değil. Bakalım skill atımlarına bakalım. Bu tip bir oyun oynamıştım aslında ben daha önce. Avalar Taktiğim diye bir oyun vardı. Manganızı kurup bu şekilde oynanabiliyordu aslında. O ulti yeteneği mi? Nice. Biraz iyi gibi, beni çekti gibi ama bence bu oyun pay to win'dir sevgili dost bana göre. Çünkü ilk başta başlarken fark ettiysen karakterlerin yıldız seviye sistemi vardı. Fark ettin mi abi? O yıldız seviye sistemleri eğer yükselttirmeyi Legendary'e kadar gidiyorsa büyük bir ihtimalle sevgili dost, tamam doşlama da varmış. Pay to win'dir abi. Onları yükseltmek bir yerden sonra kesinlikle parasız yapılamaz. İmkan bile vermiyorum. Çok güzel doşlama mekanikleri falan, payları çok iyi. Kesinlikle kötü değil. Evet bro. Ne oldu? Oo! Bro bir dönüştük. Birazcık iyi başladı. Çok kötü değil. Kesinlikle. Oynanış biraz daha rahat. Otomatikte oynanabiliyormuş ama onu şu an göremedik tabi. Yani onu birazdan görebiliriz. Bir bakalım ana menüye hemen çıkabiliyor muyuz? Tamam. Eee Abi summonlar işte bu şekilde. Recruit sistemi dediğimiz sisteme bağlı. Bunlar yıldızlı karakter verecektir. Legendary karakterlere kadar gidiyordur. Rare karakter verdiyse baştan bunlar dediğim gibi 5 yıldızlıya kadar çıkıyordur. Tam emin olmamakla birlikte yine seni yanıltmak istemem ama 3 yıldızlı geldi yine bir karakter. Büyücü tarzında bir karakter var. Zaten öğreticideyiz şu anda. Buradan menüye bakamıyorum halen. Bırakmayacaktır. Auto select dediğimizde level up sistemi de vardır. Tam tahmin ettiğim gibi. Bro bilemem yani ama eğlenceli. Bu arada şöyle söyleyebilirim. Bu oyunun pay to win olduğunu bil. Kesinlikle pay to win olmama ihtimali yoktur. Bu şekilde 4 karaktere kadar dizebiliyormuşuz. Aynı zamanda alt tarafta bir aura ekranı var. Büyük ihtimalle bazıları ateş, su, onun gibi karakterler olduğu için. Şu anda halen bir e, karakterler arasında istediğimiz zaman geçiş yapabiliyormuşuz. Diğeri otomatik peşimizden gelip oynuyor. Anladım. Şu anda sistem böyle. Ama siz istediğiniz karakteri arasından geçip oynayabiliyorsunuz. Diğeri de otomatik atıyor. Anladım. Şu anda bunu anlıyorum. Ayrıca boss savaşları da oluyormuş. Bu yanımızdaki büyük bir ihtimalle şeymiş bro. Ne onun ismi? Healer. Bilmiyorum, bir tık hoşuma gitti ama senin de fikirlerini almak isterim ya. Bir yerden sonra buna para yatırmadan ilerlemek mümkün değildir ama ilerlemek için oynayacaksanız tahminimce sizi eğlendirir. Bunlar kırılabiliyormuş. İçerisinden gold veya başka şeyler çıkıyor dost. Şöyle baktığımız zaman. Tamam, healer'ımız da var. İstediğimiz gibi oynayabiliriz. Sıkıntı olmaz. Karakterimiz de çok güzel zaten. Yere ne düşüyormuş? Titan manası falan düştü. Buralardan gold falan çıkabiliyor sevgili dost. Bilmiyorum, bir tık oynanış falan güzel ama bunlar ne kadar çok değişir. Yani bölümler hep aynı mı kalır? İlerideki şeylerde bölümler değişir mi onları bilemiyorum. Ses olayını da tam ayarlayamadık. Onun için de dediğim gibi şu an için kusura bakma.
Bilemiyorum yani, senin de dediğin gibi. Yeni mobil oyunları ben oynayıp kanalıma atıyorum ama şöyle bir şey de var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ee, Yine bir evrimleştik. Broşu evrimleşme olayı gerçekten güzel. Yani kötü değil. Victory oldu. Okey. Biraz daha ana menüyü görelim istersen. Yine bir summon çekme yıldızı aldık diyelim. Yıldız gibi olduğu için. Ya da materyali diyelim. Yeni bir karakter geldi. Yine bak, bir 6 yıldızlı karaktere kadar gidebiliyormuş. Bak, bunu siz de yükseltebiliyorsunuz büyük bir ihtimalle. Şuradan görebilirsin. 2, 3, 4, 5 yıldız. 6 yıldızlı. Bunun aynısından buldukça büyük bir ihtimalle sevgili dost. Tamam, ekipman sistemi de var. Şunu söyleyebilirim abi. Bu oyun ekipmanların da upgrade sistemi var. Abi mümkün değil. Yani pay to win olmama ihtimali zaten yok. Ee, Ben dediğim gibi oyunları oynuyorum. Yeni oyunları da, betaları da oynuyorum ama seri yapmıyorum bu oyunları. Çünkü hard pay to win oldukları için bende tek atımlık oluyor. Bunu fark etmişsindir zaten ama yeni mobil oyunları oynamak bana zevk veriyor, kanalımda paylaşmak. Onu söyleyebilirim. Bu şekilde mangamızı da yaptık. Tekrar gidebiliriz. Bir tur daha oynayalım, bence bitirelim. Zaten 6 dakika oldu. Şu yeni karakter, tamam, bunu da bir oynayalım. Bu da yakın dövüşçü. Kalkanı da var bro. Sesleri için de kusura bakma yani, şu anlık ona yapabileceğimiz gerçekten bir şey yok. Diğer karakterle oynayalım abi, bu çok yavaş. Zaten arkadaki karakterimiz healer. Evet, bu diğer yetenekleriyle dondurabiliyormuş bu yanımızdaki. Kutu var. Tamam, otomatik yanına gelince açılıyor. Gold falan verdi. Ayak izlerini takip etmemiz yeterli olacaktır. Yine bunları kıralım. İçerisinden bir şeyler çıkıyor. Kamera açısını değiştirebiliyor muyuz? Biraz daha yukarıdan. Ben severim böyle izometrik tarzı, yukarıdan görünümlü. Dizayn anlamında güzel işlenmiş ama çok ağır pay to win olmasını doğru bulmuyorum. Ama bu tip oyunlarda da normal olduğunu düşünüyorum. Bilemeyeceğim abi işte. O konuyla da ilgili benim işim yeni mobil oyunlar. Bak, oto sistemi geldi. Oto sistemi de böyle ama ben oto oynatmak istemiyordum aslında. Oynasın hadi bu tur. Zaten bitireceğiz. Oto da oynayabilir bu tur. Sıkıntı yok. Bu şekilde oto da oynatabiliyorsunuz. Dediğim gibi 2026 yılında da çok farklı çeşitli mobil oyunlarda kanalımda bulabileceksin. Bu tip oyunları da bulabileceksin. İsterseniz de dediğim gibi durdurabiliyorsunuz. Siz oynuyorsunuz. Ama oto sistemde şeyleri açmıyor. Kutuları falan açmıyor dost. Onu da bilgisini sizlere vereyim. Hadi bakalım. Bu turu da oynayalım, bitirelim. Yine güzel bir mobil oyun. Kesinlikle kötü değil. Ama zaten bu tür oyunların genelinde doğasında var pay to win olmak. Rise, Shadow of Legends neyse bu da odur yani. Aynı. Şöyle bir evrimleştik o zaman. Abi şu evrimleşme olayı çok iyi yalnız. Bence müthiş abi. Baksana. Yani çok kötü değil. Bu şekilde sonunda boss dövüşleri de var işte, dediğim gibi. Bilmiyorum dost, senin de fikirlerini almak isterim dediğim gibi. Şöyle bir kaçtık. Otoya bıraksak zaten doşlamayacaktı. Bakalım ne aldık bundan yine. Bitmiş olması lazım ama emin değilim. Nice. Tamam, artık ana menüye bakalım. Bizi bıraksa da bırakmasa da yeni bir karakter verdi yine, 2 yıldızlı galiba. Yok, karakterimiz 2 level oldu bak, şu anda fark ettiysen. Menüye bakabiliyoruz şu anda. Settings, kontroller var. Şunu kapatabiliriz. Ondan sonra sound'dan şöyle yapabiliriz. Yani bunu daha yeni bakabildik. Daha demin bakmadı. Onun için kusura bakma. Free diyor. Bir menülere bakalım istersen. Game Shop. Burası Buracım, summon çekebildiğiniz V-Star'larla summon çekebiliyorsunuz. Bunu da alabiliyor muymuşuz? Free, okey. Enerji sistemiyle mi çalışıyor oyun? Galiba. Sol yukarıda bakabilirsin. Burası mağaza sistemi. Bak, Super Starter Pack 2500 gidiyor 5000. En yüksek paket 5000 lira gördüm. Bak şu şekilde göstereyim. 2, 4, 5 yıldızlı karakterler vardır. Bunlara bir yerden sonra almazsanız bölümleri geçemezsiniz. Sevgili dost, kesinlikle onun bilgisini vereyim sizlere. Onun dışında
Buradan gemleri falan alabiliyorsunuz yine. Bize 35 gem vermiş ama her gün o girdiğinizde küçük bir miktar veriyordur büyük bir ihtimalle. Burası mağazaymış. Burası günlük New Player giriş ödülleri, en sonunda bir karakter veriyormuş ama o da yine 3 yıldızlı. Buradan yine günlük girişlerinizde 4 yıldızlı karakterleri ve en sonunda 30 gün girerseniz şu Legendary 4 yıldızlı karakteri alabiliyorsunuz galiba. Burada gösteriyor zaten ama 30 gün üst üste giriş yapmanız gerekiyor. Onun dışında ee, arşiv kısmı varmış. Günlük ve haftalık görevleriniz varmış. Bunlar günlük görevleriniz sevgili dostlar. Yine oyunu oynayarak gelişir misiniz? Gelişirsiniz ama çok uzun sürer. Burada bir karakter parçası var galiba. Evet, 4 tane. Karakterleri parçalarını da toplayıp yine bu sistem Raid Shadow Legends'ta da vardı. Burası da şöyle göstereyim. Abi burası bak Legendary ve Epic karakterlerin çıktığı yer. Recruit sistemi ve bir sürü recruit sistemi koymuşlar buraya. Karakter çeşitleri çok fazla. Onun dışında bir tek bu var. Bundan zaten dönüşüyoruz. Bunun da level up'ı var mı? Varmış. Bu yaratıkları da çektiğiniz bir ekran vardır. Kart sistemi mi var? Titan'larınız ve Invoker'larınızı görebiliyorsunuz buradan. Bir bakalım isterseniz. Ee, Yok. Tamamladığımız görevler galiba bunlar. Büyük bir ihtimalle öyledir. Şurası kapalı. Onun dışında da menü ekranı da burası. Başka da bir şey yok sevgili dostlar. Bir de zaten şu sol yukarıdan bastığım zaman kendimizi göremiyoruz. Burası neymiş? Burası da yine oynadıkça alabileceğiniz ödüller. Böyle oyun tamamen bilmiyorum. Senin de fikirlerini almak isterim. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak abi. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kal.